Herkese selam arkadaşlar. Ben Saadet ve hoş geldiniz. Merlin, kargo açacağız. Gel. Bu arada şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanalı destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videoya geçerken bir saniyelik bir hareketle like tuşuna basabilirsin. Aynı zamanda eğer beni telefon veya tabletten izliyorsan da yorumlar kısmında hype tuşu var. Hype tuşuna basarak bana destek olabilirsin. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Yorum atarak bana manga ve çizgi roman önererek de destek olabilirsin. Yani abone değilsen kaçtır burada buluşuyoruz. Bir aboneliğini de alırım. Şöyle bir tuşa basıyorsun, abone oluyorsun. Bir şey olmaz. Bu videoda ayın en güzel çizgi roman manga alışverişini göstereceğim. Yani benim en sevdiğim video konsepti budur. Hiçbir şeyde reklam sponsorluk değildir. Kendi zurna dürüm paramla almışımdır efendim. Zurna dürüm yemiyorum dışarıda. Manga çizgi roman alıyorum o parayla. Bir adet Amazon Edessa kargomuz, 3 adet Amazon kargomuz, bir adet de BKM. BKM'den başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler almışım. BKM ilk defa kutuda gönderiyor. Normalde çat çat pat pat pıt pıtımsı bir poşete koyup gönderiyorlar ama ya ben üniversitedeyken onlar böyle gönderiyordu da sonra o poşete geçmişlerdi. O poşet de iğrenç. Mahvoluyor kitaplar. Sayın BKM yetkilileri, aranızdan biriniz beni izliyorsanız çizgi roman mangaları lütfen bu şekilde çıplak çıplak koymayın. Bak şimdi. Bunlar böyle koyduğunuzda kırışıp bürüşüp böyle bir tuhaf oluyorlar. Sasayego, Sasayego. Göl kenarındaki hoş ev çizgi romanının ikincisini aldım. Arkadaşlar ben bu seriyi seviyorum. Korku, gizem, hani böyle merak unsurunuzu tetikleyecek çizgi romanları seviyorsanız muhakkak öneririm. Zaten bu yazarın da kalemi çok iyi. Çok beğeniyorum. Çizimleri de güzel bu arada. Böyle gölgeli çizimleri. Ama çok karanlık değil. Gölgeli ama karanlık olandan değil. Daredevil'ı zaten çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bu da Wade döneminin hikayelerini barındırıyor bu çizgi romanda. Şu kapağı aldım dümdüz. Arka kapakta da benekli Daredevil var. Okuduktan sonra spoilersız bir şekilde konusuyla anlatırım size. Daredevil çizgi romanlarının şu anda Türkiye'de hemen hemen hepsi bulunuyor. İkinci elde de değil, direkt mağazasında, arka bahçede bulunuyor. Hani o şekilde sırayla okumanızı öneriyorum size. Ama yine de tabii ki de efendim anlatmaya devam edeceğim. Çok zor anime izliyorum, tamam mı? Gidip böyle her animeyi izleyemiyorum. Böyle araştırıyorum, inceliyorum, sık dokuyorum. Normalde çizgi roman mangalara bunu yapmam. Ama böyle çok elit zevk sahibiymiş gibi davranarak animeleri öyle bulup izliyorum. Ve kült yapımlar daha çok hoşuma gidiyor. Yani öncelikle onları başlayıp bitirmeye çalışıyorum. Ve ben biliyorsunuz Vinland Saga'ya başlamıştım. Yani haftalık vlogda söylemiştim. İzlemediyseniz yapacak bir şey yok. Küseceğiz mecbur. Aynı zamanda Sekans Komik Sinema Kulübümüz var. Her ay bir manga, bir çizgi roman okuyoruz. Bir film, bir anime, kısa anime ya da animasyonu izliyoruz. Bu ayda DC ayı oldu bizim için. Ve mangalardan da Vinland Saga seçilmişti. Yani reklam değil derken gerçekten değil. Ne kadar da zurna dürüm boyutu. Size göstereyim şöyle. Vinland Saga'nın 1. cildi. Bunun şömissizmiş. Kim basıyordu? Kuru Kafa. Şöyle arkadaşlar, çizimleri de ilk ciltten göstereyim size. İlk cildin çizimlerini göstermenin günahı olmaz bence. Ben zaten sizin yönlendirmenizde, sizin önerilerinizde artık anlattığım çizgi romanları daha çok spoilersız anlatıyorum. Spoilerlı olanları söylüyorum. Yotsuba'yı bilenler bilir. İlk çıktığı andan beri takip etmemin sebebi kanalın takipçilerinden Ege'dir. 3. cildi çıktı ve 3. cildi okuyorum. Çok şirin, çok safe bir hikaye. Yani sonunda inşallah dramatik bir şey çıkmaz. Tamamen kafa dinleyerek okuduğum mangalardan bir tanesi. Böyle çok eğlenceli. Hani böyle her yaş grubundan herkes okuyabilir gibi bir havası var şu anda. İleride ne olacak bilmiyorum. Bir şey olursa söylerim. 9. cildi Vinland Saga'nın. Bu arada kapak tasarımları bayağı güzel ve benim ciddi anlamda çok sevdiğim manga serisi olan Berserk'in 17. cildi. Artık yani böyle tek tek satıyorlar diye, tek tek basıp çıkartıyorlar diye. Yani böyle aceleyle almıyorum çünkü korsan okumaya karşıyız. Korsan okumuyoruz. Bu şekilde alıp gözümüze sokmuyoruz. Geçmişte okuduğum korsan kitaplar aklıma geldi. O ara bir dengesizlik oldu. Mangayı gözüme soktum. Oshinoko'nun 11. cildi çıktı. Ben de zaten gözüküyormuş şurada. Ben de ona kadar vardı. 11'i aldım. Bunlardan bir tanesini maraton yapmak istiyorum. Yapalım mı maraton? Manga maratonu. Lütfen istiyorsanız bak size söylüyorum, tamam mı? Oshinoko'ya maraton yapabiliriz. Tamamlanmamış ama olsun, biz yapabiliriz. Daha önce de yaptık. Gayet keyifliydi. Oyuncak bebek sevgilime maraton yapabiliriz. Vaat edilmiş yok yere de maraton yapabiliriz. Hani maraton isteyenler lütfen bunlardan birini seçip yorumlara yazabilir mi? Başkası yazmış diye siz yazmaktan çekinmeyin lütfen. Aksine yorumlarda ne kadar çok içerik istediğiniz bir konuyu görürsem o konuya yöneliyorum. Hiç seçici davranmam. Hiç sorun değil. Oyuncak bebek sevgilimin de 10. cildini aldım. Ön yargıları olanlar var bu serilerle ilgili. Hem Oshinoko'yla hem de oyuncak bebek sevgilimle ilgili de. Ben her türlü hikayeyi okurum.
Zaten sonrasında biliyorsunuz ayıklamaya başladım koleksiyonu. Üşenmediğim bir günde inşallah böyle bir kenara ayıracağım. Vinland Saga'nın 4. Ay çok güzel kapaklar. Benim çok hoşuma gitti. Manga nasıl bilmiyorum, ona bir şey diyemem de animesini izleyin, çok keyifli gidiyor. Ben gayet keyif alıyorum. Çok sürükleyici. Acayip sürükleyici. Anlatırım haftalık vlogda da size, bitirdiğimde böyle detaylı bir inceleme yer veririm. Belki videoda yaparız. Vinland Saga'da okuma maratonu yapabilirim bu arada. Söylemediysem söyleyeyim bir daha. Şu beyefendiye video çekmiştim Instagram'da, gördünüz mü? Benim yay videomu. Kapakları çok iyi ya. Bayağı güzel kapakları. Bir de şey böyle, hani güzel derken şunu kastediyorum. Çizim çok hoş. Çok acayip iyi detaylı. Böyle çok minik, hafiften böyle ufacık bir kabartması var. Bu karakter kim? Ben bu karakterle henüz tanışmadım. 7. ciltte giriyor. Animede varsa çok farklı. Anime ile bu arada Vinland Saga'nın mangaları farklıysa onu da söyleyebilirsiniz. Kapaklar çok güzel ya. Bunu söyleyip duruyorum ama ciddi anlamda çok güzel. Arka kapak da genelde düz olduğu için göstermiyorum ama ön kapaklar bu şekilde. Ay bu çocuk neler oluyor? Bu hale mi geliyor? Eyvah eyvah. Çok iyi. Yani onun başına gelenler iyi bir şey değil. Hani karakter gelişiminin görüntüsüyle alakalı. Bunda da yetişkinlere yönelik gibi bir şey yazmıyor arkadaşlar. Bir tek şu kapağı sevmedim sanırım. 5. cildin kapağını. Hangisini açalım? Amazonları açalım mı? Amazonları açalım. Sığınak mangasını aldım. Haftalık vlogda görmüşsünüzdür. Fiyatı kitapçıda çok fazlaydı diye Amazon'dan aldım. Bu arada yetişkin okurlar içindir ve şu olaydan nefret ediyorum. Şu nedir ya? Yine bunu buraya yapıştırmışlar. Bunu bazen alıyorlar. Şu arka kapağın tam şuraya çat diye etiket yapıştırıyorlar. Yapmayın onu ya. Çok kötü oluyor. Hiç hoş gözükmüyor. Bunları tek tek ayrı ayrı vakitlerde aldığım için tek tek çıkıyor. Yoksa hani şey sanmayın. Çok gözüksün diye ayrı ayrı söylemedim. Farklı zamanlarda indirimlerde sipariş ettim. Yani normal fiyatlarının çok altına düşüyorlar bazen. O zamanlar alıyorum. Happiness'ın 6. cildi. Tamamen Kaan'ın önerisi üzerine biriktiriyorum. Happiness serisi kötü çıkarsa sen yandın Kaan. Bir dram hikayesi olduğu acayip belli. 18 yaş ve üzeri için önerilir. Okuyup sizle paylaşacağım, değerlendireceğim. Parazit'i de bana Kaan önermişti ama Kaan'ın dışında başka arkadaşlar da önermişti. Parazit'i çok seviyorum arkadaşlar. Önerilen en iyi serilerden bir tanesi ve bu yüzden de devam ediyorum. 6. cildini aldım. Hikaye çok güzel. Kulüp içeriklerimizden birisiydi. Bir diğeri de hemen herkesin bana muhakkak izle diye önerdiği ve benim izlemeyip ama mangasını aldığım Takopi'nin ilk günahı. Çok basit şeylere takılan bir dramı değildir diye düşünüyorum. Okuyup anlatacağım. Bunu da anlatacağım. Bunu da konuşacağız. Farkındaysanız hiç ayraç çıkmadı. Dilerim ki Edessa'dan çıkar. Gerçi Edessa hep bir sürü ayraç koyuyor. Pardon, bu Edessa değil arkadaşlar. Bu Marmara çizgi. Dalmışım. O kadar alışmışım ki Edessa'dan sipariş vermeye. Ay çok özür dilerim ya. Marmara çizgi, bu Marmara çizgi. Edessa değil. Marmara çizgi deli dehşet bir ay geçirtti bize. O kadar çok şey bastı ki aklıma direkt şunu demek geliyor. Acaba Saga ne zaman basılacak? Bence çok yakın. Hissediyorum. Yakında Saga'yı basacaksınız. Hissediyorum. Edessa ve Marmara çizginin paketleme şekli de aynı olduğu için karıştırmış olabilirim. Yani aynı ambalajları kullanıyorlar. Ayraç yollamış. Ay teşekkürler. Çok sevindim. Hiç ayraç çıkmamıştı bu alışverişimde. Biliyorsunuz yakın zamanda ben Venom almıştım. Venom okuyacağım diye. Serinin 7. ve 8. ciltleri çıktı. Hemen size bir çizim şov yapayım. Yani Venom'un bulunduğu ortamlar o kadar güvenli ki sonsuza kadar rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Allah rahatlık verir. Rahmet rahatlığı. Öyle bir atmosferi var. Tövbe estağfurullah. Bir diğer Marmara çizgi siparişim Spider-Punk'tı. Eğlenceli buluyorum. Yani eğlenceli ama bir şey vermiyor. O yüzden devam ediyorum. Şöyle çok ince bir cilt. Şöyle anlaşılır belki. Fesikülümsü. Diğer Spider-Punk cildi daha kalındı. Çizimi gösterdim mi size? Dur, göstermemişimdir kesin. Allah Allah, ne oluyor? Çok karışık. Çizimleri çok güzel ama. Çizimleri nasıl biliyor musunuz? Böyle kolaj gibi. Hani şey düşünün, bir kartonun üstüne bir sürü farklı fotoğraf koyarsınız ve onlar bütünlüğünde bir anlam ifade eder ama birçok parçadan oluşur. O tarz bir çizim stili var. Spider-Punk Av Başlıyor çizgi romanı bana öyle bir his verdi. Son çizgi romanımız New Avengers'ın 5. cildi İç Savaş. Normalde İç Savaş'ı bir kere okuduk. Hani ana eventi okuduk, bitti. Niye tekrar devam ediyorsunuz diyeceğim ama serinin içinde olduğu için, hani Marvel evrenleri DC'ye göre daha karışık olduğu için bütün hikayeler, bütün atmosferler, paralel evrenler, paralel olmayan evrenler, aklına gelebilecek tüm evrenlere yer vererek böyle hikaye aktığı için aldım. New Avengers'ı tekrar basıyor olmaları mükemmel olay. Hemen çizim stilini göstereyim size. Bir de şunu merak ettim. Şu çizer, bak şu çizer
çizime bir bakın. The Boys'u hatırlıyor musunuz? The Boys çizgi romanları olan var mı elinizde? Bir The Boys çizgi romanlarını açıp herhangi bir sarışın karaktere bakabilir misiniz? Homelander dışında. Çok benzemiyor mu? Çizeri aynı mı acaba? Bir kontrol etmek gerekiyor. Haziran ayı alışverişim bu kadardı. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda hem maraton için önerinizi hem de çizgi roman mangalarla ilgili veya herhangi bir izlediğiniz dizi, film, anime olabilir. Onunla ilgili önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.